Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu dünyanın en çok konuşulan, en fazla tartışılan çiftinden bahsedeceğim. Çoğumuz onları The Conjuring evreninde tanıdık ama gerçekler o filmlerde anlatılanlardan çok daha rahatsız edici. Bugün sizlere korku sinemasının perde arkasındaki gerçek kahramanları anlatacağım. Ed ve Lorraine Warren. Onlar yani sadece hayalet avcıları mıydılar? Yoksa toplumun bastırılmış korkularını sömüren usta manipülatörler mi? Peki ya daha da ileri gidelim. Onlar gerçekten şeytani varlıklarla temas kurmuş olabilir mi? Yıl 1926. Ed Warren doğduğunda kimse onun gelecekte binlerce insanın korkularına yön vereceğini bilmiyordu. Henüz küçükken yaşadığı evde garip şeyler görmeye başladı. Kimi zaman odasında karartılar beliriyor, bazen gece yarısı uyanıp boşluğa bakıyordu. Bir keresinde dolabının kapağından dışarı baktığını söylediği kırmızı gözlü bir figür onun çocukluk travmasına dönüşecekti. Bir röportajında şöyle demişti: "Kimse bana inanmadı ama ben onun nefesini odada hissettim." Ve sonra Lorraine geldi. Lorraine 1927 yılında doğdu. Çocuk yaşta farklı olduğunu fark etti. Okuldayken öğretmeninin arkasında garip bir ışık halkası gördü. Ama kimse onun neyi fark ettiğini anlamadı. Sonraları insanların enerji alanlarını ve ölmüş yakınlarını görmeye başladığını iddia etti. Kendi anlatımına göre insanların geçmişlerini hissedebiliyordum. Yanımda olmayan kişilerin bana bir şeyler fısıldadığını duyabiliyordum. Ruhları, enerjileri görebiliyordu. 16 yaşındayken bir kilise bahçesinde tanıştı Edile ve o günden sonra hayatlarının her anını birlikte geçirdiler. Evlendiler. Kızları Judy doğdu ama onların evliliği sıradan bir çift gibi değil. Şeytanlarla savaşarak geçen bir ortaklığa dönüşecekti. Doğaüstü olayları araştıracak, korku içindeki ailelere yardım edecek ve gerekirse kötü varlıklarla yüzleşeceklerdi. O yıl Amerika'nın en tartışmalı paranormal araştırma grubu olan New England Paranormal Research Society, NESPR'ı kurdular ve ilk işleri eski gazeteleri, kütüphane kayıtlarını ve halk arasında konuşulan hayaletli evleri bulmak oldu. Evet, ilk başta sadece pencereden dışarı bakan, içine girmeye cesaret edemedikleri evler vardı. Ed resim yapardı o evlerin. Sonra Lorraine içeriye girmeyi teklif ederdi. Ama zamanla işler çok daha tehlikeli boyutlara geldi. Şeytan çıkarma ritüelleri, kitlesel lanet vakaları, cinayetlerle bağlantılı ruhsal bozukluklar. Şimdi de Warren çiftinin dahil olduğu ünlü vakaları inceleyelim. Çoğumuz Warren çiftini The Conjuring, Annabelle, The Nun, The Devil Made Me Do It gibi Hollywood filmleriyle tanıdık. Ama o filmlerin çoğu bu çiftin anlattığı gerçek olaylardan esinlendi. Annabelle, şeytan bebek vakası. Hikaye 1970'lerin başında başlıyor. Genç bir hemşire oyuncak dükkanından aldığı sevimli bir bez bebeği evine getiriyor. Adını Annabelle koyuyor. Ama o günden sonra evde tuhaf şeyler oluyor. Kapılar kendi kendine kapanıyor. Bebeği farklı odalarda, farklı pozisyonlarda buluyorlar. Bazen oturmuş şekilde, bazen ayakta. Hemşire ve arkadaşları bir medyum çağırıyor. Medyum, bebekte küçük bir kız ruhu olduğunu söylüyor. Annabelle Higgins. Ama Warren'lar olaya dahil olduğunda işler değişiyor. Ed Warren diyor ki, bu bir çocuk ruhu değil. Bu bir şeytanın oyunu. Ruhlar bebeklere girmez ama şeytanlar girer. Bebeği alıyorlar. Ve onu evlerinin altındaki okült müzesine hapsediyorlar. Bugün bile Annabelle özel kutsanmış cam bir kutunun içinde tutuluyor. Warren'lar o bebeğin bir adamı öldürdüğünü söylüyor. Müzeye gelip cam kutuyu alay eden biri motosiklet kazasında ölüyor. Gerçek mi? Bilemem. Ama ya gerçekse? Perron ailesi, Batsheba'nın laneti vakası 1971, Rhode Island. Perron ailesi yeni bir çiftlik evine taşınıyor. 5 çocukları var. Başta her şey harika. Ama sonra eşyalar kayboluyor. Gece tuhaf sesler, çürük yumurta kokuları ve en kötüsü aile annesi Carol'ın üzerine bir şey çöküyor. Evde yaşadığına inanılan ruh, Bathsheba Sherman. 1800'lerin sonunda yaşamış, şeytan adına çocuk kurban ettiği iddia edilen bir kadın. Bazen sabah uyandığımda yatağın kenarında yaşlı bir kadın bana bakıyordu, diyor Perron kızlarından biri. Warren'lar eve geliyor, Lorraine ruhu görüyor ve seansa başlıyorlar. Ama işler kötüye gidiyor. Seans sırasında Carolyn'in vücudu adeta bükülüyor. Çığlıklar, dua sesleri ve sonunda bir sessizlik. Bu hikaye daha sonra The Conjuring filmine ilham veriyor. Amityville Horror, kanlı ev vakası, Kasım 1974. Ronald DeFeo Jr. ailesindeki 6 kişiyi tüfekle öldürüyor.
Aynı evde yaşayan kimse bir şey duymamış. Bir yıl sonra Lutz ailesi eve taşınıyor. Ama sadece 28 gün kalabiliyorlar. Evin içinde gölgeler, gece 03:15'te hep aynı saatte uyanmalar. Çocukların odasında duvarlardan kan aktığına dair iddialar. Warren'lar olaya dahil oluyor. Lorraine Warren eve girdiği an içinin ezildiğini söylüyor. Orada kötülük vardı, havanın bile tadı değişikti. Ama Amityville olayı tartışmalı. Bazıları bu olayın para kazanmak için abartıldığını iddia ediyor. Fakat o ev hala kimsenin kolay kolay uğramadığı bir adres. Enfield Poltergeist vakası 1977 Londra Hodgson ailesi. 11 yaşındaki Janet bir gece yatağından fırlatılıyor. Yatak odasında eşyalar havada uçuşuyor. Olaylara tanıklık eden polisler, öğretmenler, gazeteciler var. Janet birdenbire başka bir sesle konuşmaya başlıyor. "Ben Bill Wilkins, bu evde öldüm," diyor. Warren'lar İngiltere'ye gidiyor ve Lorraine, Janet'in bedeninde bir şeyin yaşadığını hissediyor. Bu bir hayalet değildi, bu bir şeytanın kuklasıydı. Ancak BBC kayıtlarında Janet'in bazı şeyleri numaradan yaptığı da görülüyor. Peki ya hepsi yalan mıydı ya da sadece bir kısmı sahteydi ama diğer kısım gerçekse? The Devil Made Me Do It, Jim bana yaptırdı vakası 1981, Connecticut. Arne Cheyenne Johnson bir adamı öldürüyor. Cinayet açık ama savunması Amerika'da bir ilk. "Ben yapmadım, cin yaptırdı." Warren'lar bu davada tanık oluyor. Çünkü Arne daha önce Lorraine ve Ed'in şeytan çıkardığı bir çocuğun yakınıydı. Ed Warren olaydan önce Arne'nin gözlerinin değiştiğini, başka biri gibi davrandığını söylüyor. Lorraine ise onun üzerinde güçlü bir şeytani varlık olduğunu iddia ediyor. Dava gerçek. Mahkeme, "Şeytan beni zorladı," savunmasını kabul etmese de olay tarihe geçiyor ve bu hikayede 2021 yapımı The Conjuring The Devil Made Me Do It filmine dönüşüyor. Peki bu vakalar gerçekten yaşandı mı? Tanıklar var, belgeler var. Ama aynı zamanda şüphe duyanlar da var. Warren'lar inançlıydı ve her şeyden önce korkunun gerçek olduğunu savunuyorlardı. Karanlıkta bir ses duyarsan ve içindeki korku büyüyorsa, o şey vardır. Ed Warren. Warren çifti tüm bu ve başka vakalardan topladıkları lanetli nesneleri kendilerinin kurdukları okült müzesinde tutuyor. Eğer bu videoyu ilgiyle izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlara bu olayların gerçek olduğunu mu yoksa tamamen kurgu mu olduğunu düşündüğünüzü yazın. Tartışalım, birlikte karar verelim ve unutmayın, paranormal dünya her zaman bildiğinizden daha karanlık olabilir.